Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir canlı yayınla daha karşınızdayız. Gündeme dair haberler var. Öncelik olarak ana başlığımız Vinicius Junior'un transfer görüşmesi sona erdi. Ve akşam saatlerine doğru da arkadaşlar en az öyle bir yarım saat önce falan da Vinicius Junior sosyal medyada önemli bir şey yaptı arkadaşlar. Ona bakacağız. Bunu Real Madrid'deki sözleşmesine ya da yenileyip yenilememesine bağladılar. Ben de öyle bağladım aslında. O yüzden hemen bir yayına girelim dedik. Kenan Yıldız bugün uzun zaman sonra ilk maçına çıktı Juventus'la. Asistini de yaptı. Çok da güzel bir asist yaptı. Ona da bakacağız. Yine Real Madrid'den haberler var. Az önce Fenerbahçe'nin maçı bitti. Onları da tebrik ederiz. 2-0 değil mi arkadaşlar? Greenwood'un golünü gördüm. Çok güzeldi. Bir sonraki şeyde Beşiktaş'ta umarım başarılı olur. Avrupa'da onları da destekleyelim arkadaşlar. Herkesi, tüm takımlarımızı destekleyelim. Neden iki takımla Şampiyonlar Ligi olmasın bu sezon? Ama Galatasaray falan da kötü gidiyor. Bakalım nasıl olacak. Selamlar, 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 selamlar. Hoş geldiniz. Sizler de birer like atarak bizlere destek olabilirsiniz hocam. Ben de şöyle haberlere giriş yapayım hemen. Doğrulandı, Real Madrid fikrini değiştirdi. Ve Vinicius Junior'a iyileştirilmiş bir teklif sundu arkadaşlar. Real Madrid şey yaptı. Vini geri adım atmadı. Real Madrid attı bu geri adımı. Sıkıntı. Yani sen Vini'ye şimdiden bunu verirsen sonrasında neler olur bilmiyoruz. Ama herkes arkadaşlar iyi geçtiğini söylüyor görüşmelerin. Ama az önce Vinicius Junior'un sosyal medyasında yaptığı şey arkadaşlar çok garip. Çok garip bir şey yaptı. Ona da geleceğim arkadaşlar. Hemen şöyle devam ediyoruz. Vinicius Junior bugün menajerleriyle birlikte Valdebebas'a geldi. Antrenmandan sonra da hemen toplantıya geçtiler arkadaşlar. Kulüp CEO'su Angel Sanchez de sözleşme yenileme görüşmeleri için ofislere geldi arkadaşlar. Real Madrid'in yöneticileri geldi ve Vini'nin menajerlerinin hepsi Valdebebas'taydı. Toplantı olumlu geçti diyor herkes. Şöyle bakalım, Vinicius Junior yıllık 28 milyon euro maaş istiyor. The Athletic'in haberi. Real Madrid 20 teklif ediyordu. Vini 30 istiyordu. Vini 28'e mi düştü, ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle haberlerin detaylarına inelim. Sizlerle beraber de yorumlayalım. Yayın durdu diyor. Yayın durmamıştır ya. Var mı öyle bir şey? Yayın durdu mu arkadaşlar? Durmamıştır ya. Vinicius Junior ile Real Madrid arasında bir toplantı daha gerçekleşecek. Evet, bu toplantıda çözümlenmedi, bir toplantı daha olacak ama Başkan Perez çok sinirleniyor arkadaşlar. Yeter diyor. Direkt acil bir şekilde cevap istiyorum diyor. Yarına kadar belki de süre vermiştir. Bana bir an önce bir şey söyle. Ya seni satayım, ya burada kal, ya dediğim parayı al, ya da senin yerine oyuncu almamız gerekiyor. Hani gitmen gerekiyor ki Diomande gelsin gibisinden bir söylemi olmuştur büyük ihtimalle. Bu geleceğini belirlemek için anahtar olacak ve Real Madrid hızlı cevap istiyor. Fabrizio Romano da haberi giriyor arkadaşlar. Evet evet, Greenwood'un golü çok güzeldi. Frikiklerin korkulu rüyası geldi sahne. Vini'ye bu ayrıcalığı tanırlarsa ileride evet. Şimdi zaten Perez'in istemediği şey de bu. Şimdi ben bunu Vini'ye yaparsam bundan sonra işte atıyorum bak, Arda sözleşme imzalayacak. Arda yapmaz öyle bir şey de, belli de olmaz. Arda da köy yılanı olabilir sonradan. Yani ben sözleşme yeniliyorum. Yaşım çok genç. Vini zaten en büyük arkadaşlar kozu. Benim yaşım 26 diyor Vinicius Junior. Ya ondan sonra kim diyebilir bunu? İşte Kukureya diyebilir. Sallıyorum yani. Kimler diye? Valverde diyebilir. Herhangi birisi diyebilir. Ben ikinci sözleşmede ben sadakat bonusu istiyorum. Maaşımı da tavan fiyattan istiyorum. Real Madrid sadece 30 milyon euroyu Mbappe'ye verdi, çünkü Mbappe'ye bonservis ödemediler arkadaşlar. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Adam 20'yi beğenmiyor. Ola geldiğin yeri nasıl unutursun ya? Ya geldiğin yeri nasıl unutursun abi? Ayağına pet şişe takıyordun ya. Bunları unutmayın abi. Hayır, bir de yani ihtiyacın da yok bu kadar çok paraya. Hayallerini yaşadığın bir kulüptesin ya. Birisi şey yazmıştı. Arda 100 bin euro alıyor. Aylık, haftalık mı neyse işte. Orada oynayacak bir sürü diyor, bedava oynayacak bir sürü Türk genci tanıyorum. Tamam, tanıyorsun da bedava oynayacak değil kimse orada da. Sonuç olarak 100 bin euro da okey arkadaşlar. 20 milyon euro da okey yıllık. Yani burada 10 milyon euro için sen böyle hayallerini falan satıyorsan zaten ben Perez'in yerinde olsam yollarım bunu ya. Vallahi yollarım abi. Kıvara ne kadardır ya? Kıvarayı satmaz da Paris Saint-Germain. Al abi Kıvarayı ya. Bundan iyidir. Al Kenan'ı baba. Al Kenan'ı, bacağını tedavi ettir yaralı kuşun. Al Kenan'ı, bundan iyi oynar ya. İlk basın gösterimini hatırlıyorum. Top sektiremiyordu. Evet evet, top. Yani düşün yani abi. Hani oralardan seni alıp buralara getirdi bu kulüp. Ya bu kadar
şey yapamazsın ya. Adamın tek derdi Mbappe'yi kıskanması arkadaşlar. Evet evet, Kenan iyileşti, onu da söyledim. Çok iyi maça. Çok iyi asist yapmış. Çok güzel bir asisti var. Sabah çok erken kalkacağım. Osman abim erken kalkacaksan uyu abi. Vallahi seni tutmayalım o zaman. Ama gitmeni de istemeyiz tabii ki de. Şöyle girelim haberlere. Ben hızlıca bu yayını hızlı yapıp bitireceğim arkadaşlar. Çok da yormayacağım hepinizi. Kısa bir yayın olsun. Fabrizio Romano haberi girdi. Real Madrid ve Vinicius Junior ile ajanları dediği arkadaşlar menajerleri arasındaki bugünkü toplantı ilgili tüm taraflar tarafından çok olumlu olarak nitelendirildi. Her şey güzel geçmiş. Acentesi yani menajerlik şirketi sanırım oyuncunun kendisiyle yeni anlaşma konusunda görüşmeler devam ediyor. Real Madrid en kısa sürede nihai cevabı istedi. Kardeşim uyumadan bana cevap gönder. Kabul ediyor musun etmiyor musun? Ama şunu söyleyeyim, Real Madrid geri adım atmış. Bonuslarla bunu 30'a tamamlayacak büyük ihtimalle. Vini'ye şöyle demişlerdir. İşte Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atarsan kaç dakika? 5 dakika. Alper hocam hoş geldin. Şey bonuslarla onu kandıracaklar büyük ihtimalle arkadaşlar. Şey diyecek, biz sana 30 milyon euro veriyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde senden işte 8-10 gol istiyorum. Ligde 20 gol istiyorum. 15 gol istiyorum senden. Buna benzer şeyler işte 30 maç açık, işte 40 maç açık gibi bir şeyler yapmışlardır. Uzat Salih 200 olduk. Valla like'lar düşük abi. 200 olsak olmuyor. Evet, hızlı bir cevap istiyor. Perez'in tek istediği şey bu. Bana hızlı cevap ver. Ya seni satacağım 150'ye 160'a ya da Diomande'ye hemen. Diomande zaten Vini kalsa da geliyor bu arada büyük ihtimalle. Ama takımdan birkaç oyuncu daha ayrılacak. 2 tane oyuncu ayrıldı bu arada. Palacios ve Gonzalo Garcia gitti. Şu an Diomande'yi alabilirler. Rodri'yi de alabilirler bence. Doğrulandı, Vinicius Junior artık Real Madrid sözleşmesini yenilemeye çok yakın. Matteo Moretto haberi yapan arkadaşlar. Bu da Asta mıydı? Marca gazetesindeki yazar arkadaşlar. Marca biliyorsunuz çok güvenilir bu konuda. Bu rapçi ne kadar değerli? Abi valla değerli olan değerli oluyor. Ben anlamadım ya. Bazıları değerli olabiliyor ya. Ya bu adamlar değerli bir şekilde. İyi topçu mu? 2 kez Şampiyonlar Ligi kazanmasında gerçekten çok etkiliydi. Ama ben geçtiğimiz sezon, tamam güzel de rakamları var aslında gol sayısı olarak falan. Ama abi attığı gol kadar 5x ile çarp kaybettiği, ezdiği toplar ve o topa geri dönmeyen bir Vinicius Junior'u hayal edin. Takım arkadaşlarını yor. Gidecek o gol olacak belki de pozisyonların hepsini heba etmiş ol. Ondan sonra 2 sezon 0 kupa. 2 tane kupa aldırdın Şampiyonlar Ligi okey. Ama 2 sezonu da 0. Ya bak, ne lig var ne kral kupası var ne o var. Hiçbir şey yok. 0 kupa arkadaşlar. 2 tane kazandırmış olabilirsin. Ronaldo da dünyayı kazandı. Ama milli takımda çok kötüydü. Şu an Ronaldo'yu Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ister misin? İstemezsin. Şundan dolayı istersin. E, Marka değerinden dolayı istersin. Ama bir futbol olarak isteyemezsin bence. Bu yalan olur bence yani. Evet, burayı da atladık arkadaşlar. Demek istediğim o ki faydalı değilsen abi istediğin kadar ismin olsun. Gitmen gerekiyor. Takımı mesela burada en büyük problem yine Vini değil aslında. Mbappe bence. Attığı gollerin 20 tanesi penaltı. Penaltıdan gol attı. Takım arkadaşlarını çok demoralize etti. Takımın top oynamasını engelledi. Bu da öyle, takım oyunu oynayamıyor. Ama idmanlarda mesela görüyoruz Arda ile çok iyiler mesela. Ama Mbappe gelince bu da bozuldu. Bak Mbappe yokken bu adam iyiydi. Zaten arkadaşlar kupaların hepsini alıyordu bu adamlar Mbappe yokken. Mbappe 40 gol atıyor, evet atıyor abi. 40 gol atmayla olmuyor ki. Ferran Torres'in Dünya Kupası'nda kaç golü var? 2 golü mü var abi mesela? Ya, ligde kaç golü var Ferran Torres'in? Forvet o da. Alvarez'in ya 8 golü mü ne var abi? Ya Barcelona'da 80'de eziyor. Evet yani 8 atıyorsa 10 gol atıyorsa 100 tane 150 tane de top eziyor arkadaşlar. Ondan bahsediyorum ya. İnşallah Vini gider ya, bence gitsin arkadaşlar. Bir yerden başlamak lazım. Çünkü Mbappe ve ikisi olmuyor. Şöyle devam edelim. Real Madrid'in Vinicius Junior'a yaptığı teklif onun istediği bonusları da içeriyor. Bu 5 yıllık sözleşme boyunca dağıtılacak. Yani 5 yıla bölmüşler. Taksitlemişler aslında vereceği parayı arkadaşlar. Aleykümselam İBGSM. Ayrıca performans temeline ve sadakat bonusu olarak olacak. Vinicius Junior son yenilemesinde her halükarda sadakat bonusu hak kazanacaktı. Zaten böyle bir madde varmış arkadaşlar sözleşmesinde, sanırım ondan bahsediyorlar. Bana zaten sadakat bonusu ödemek zorundasınız diyor Vini.
Kalafat gerçekten Vinicius Junior'un yenilemesi için bastırıyor. Toplantı pozitifti, doğrulandı. Herkes toplantının olumlu geçtiğini söylüyor ama Vini bak sosyal medyada çok önemli bir şey yaptı arkadaşlar. Orada kafalar karışıyor. Son dakika Real Madrid Vinicius Junior'un durumunun Ronaldo'nun ve Ramos'unkinden farklı olduğuna inanıyor. Bak Real Madrid inanıyormuş buna. Çünkü Vinicius Junior hala 26 yaşında. Ya ben 34 yaşındayım. Bu adam benden yaşlı duruyor. Nasıl oluyor ya bunlar ya? Neyse. Önemli flash. Real Madrid Vinicius Junior'dan çok hızlı bir cevap istiyor. Gelen saatlerde. Hemen önümüzdeki saatlerde diyor yani. Son zamanlardaki yoğunluk kelimelerinin ötesinde. Yani hızın da ötesinde bir cevap istiyorlarmış. Fabrizio Romano haberi giren isim. Real Madrid sabit net maaş için bir üst sınır uyguladığını belirtiyor. Bu nedenle Vinicius Junior'a daha yakın olmak için farklı bonuslarla bir formül bulmuşlar. Vinicius Junior politikalarını anlamış durumda. Daha yeni anlamış. Yani kardeşim oturtturmuşlar bunu karşılarına çeneyi. Demişler ki bak sana şu kadar para vereceğiz. 5 yıla böleceğiz. Yine sen 30'u alacaksın. Sadakati da içinde alacaksın. Ee, kabul mü? O da şimdi oturup bunu düşünüp menajerleriyle beraber bu gece artık buna bir cevap vermek durumundalar. Şimdi top oyuncunun elinde evet demesi için arkadaşlar haberin devamı. Son dakika Jose Mourinho Vinicius Junior olayına dahil oldu. O sözleşmesini uzatması için bastırıyor arkadaşlar. Evet Vini de Mourinho da zaten herkesi istiyor. Ya Vini'nin ailesinin bile kalmasını istiyordur. İşte Vini'nin arkadaşlarının bile kalmasını istiyordur. Gonzalo Garcia kalsın istiyordu. Palacios kalsın istiyordu. Mastantuono'ya bayılıyorum diyordu. Mastantuono da gidiyor. Kiralandı hatta Fiorentina'ya. Herkese kalsın, herkese kalsın. O da haklı. Şimdi sen de hoca olsan elinde Vini olsun istersin. Ya ben Mastantuono olsun istemem de Gonzalo Garcia olsun isterim. Neden isterim arkadaşlar? Dakika 80 olmuştur. Mbappe yorulmuştur. Vini yorulmuştur. Alırım sokarım oynar adam orada. Herkes kalsın istiyor. Herkesi denemek istiyordu hoca olarak. Onun gözünden de bakarsanız. Sevmesek de. O da haklı. Herkes kalsın istiyor ama herkes kalsın olunca biz başka taraftan da bakıyoruz. Arda tarafından da bakıyoruz olaylara. Bakmak zorundayız. Çünkü zaten Arda için takip ediyoruz. Yoksa bana ne Vini'nin sözleşmesinden yani oturup buna dert yakamayacağım tabii ki de. Ama Arda'yı çok sevdiğimiz için böyle bir takımda dünya devi bir takımda oynayan başka bir futbolcumuz olmadığı için bak Kenan'dan bahsetmiyorum. Artık Juventus'un tarihine saygı duyuyorum. Dünya devi bir takım değildir. UEFA Avrupa Ligi'nde oynuyor abi adamlar şu an. Oynayacaklar bu sezon. Bir patlama geçirse de bir patlama sezonu olsa Kenan'ın mesela hiç göz önünde bulunmaz bence. Bak Kenan inanılmaz bir sezon geçirse UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı için hiçbir anlam değeri yok bence. Ha, yine buralara gelir. Ama UEFA Avrupa Ligi'nde yaptı dersin bunu yani. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak varken. Neyse şeyleri bir dağıtmayalım. Kenan'a da geleceğim. Evet bunu da söyledik. Olaya dahil olmak. Vinicius Junior Real Madrid'de kalacak. Alberto Pereiro. Bu da arkadaşlar nerede yazardı hemen şöyle bir bakıyorum. Bu da İspanyol dergilerinde, İspanyol haber sitelerinde bir yazar. Ama tam nerede olduğunu hatırlayamadım arkadaşlar. Haberlerini okuyordum. Felix Diaz da mesela bir yazar şeyde. Hemen bakayım. As gazetesinde yazar mesela bu da. Biliyorum isimleri artık böyle aşina oldum takip ede. Kenan'ım Chelsea'yi deviren golü attırdı. Gol de çok güzeldi. Kenan'ın asisti muazzamdı bu arada. Vini gidiyor mu kalıyor mu? Vallahi hocam haberlere bakıyoruz. Ya sözleşme pozitif geçti deniliyor ama Vini'nin yaptığı sosyal medya hareketi çok garip. Hemen geleceğim. Arsenal tarafı da böyle düşünüyor. Arsenal soyunma odası Vinicius Junior'un Arsenal'a transfer olacağından çok emin. Felix Diaz diyor bunu da. As gazetesi yazarı bu da. Garip yani her yer karışmış durumda. Jose Mourinho takıma antrenman sonrası her gün birlikte yemek yemek için kalmaları gerektiğini söyledi. Hiç kimse bir yere ayrılmayacak. Bu askeriye gibi herkes oturup yemek yiyecek. Birbiriyle kaynaşacak diyor. Antrenör yani Mourinho gerçekten birleşmiş bir takım olarak birleşmiş bir takım yaratmak istiyor. O haber de araya kaynamış arkadaşlar. Ya sırasını ayarlayamadım. Bir anda yayını hazırlayıp giriyorum çünkü. Doğrulandı. Jose Mourinho ve Vinicius Junior'ın ilişkisi çok iyi diyorlar arkadaşlar. Kaynakta bu arkadaş. Anlık Vini'ye ihtiyaçları var Arsenal'ın. Evet Arsenal arkadaşlar Real Betis'e 3-1 yeniliyor şu an.
Bugün spor şehrinde Valdebebas'ta büyük ihtimalle Mourinho'nun oyuncularla birlikte olması ve yemek yemesinin en büyük kalitede tam videosu. Herkes burada birlikte tek yumruk Mourinho ve ekibi Valverde ve oyuncular. Arda Güler Dumfries'le oldukça derin bir sohbetin içerisindeydi. Bunu da zaten haber yapmışlar. Kebaptan falan bahsediyordur bizim oğlan. Ne diyecek ki ona? Endrick sürekli oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Kaynak Yağız Sabuncuoğlu. Real Madrid ise bırakıp bırakmama konusunda kararsız. Valla oyuncu kalmak da istiyor. Bir sürü haber var bununla ilgili de. Kalıp burada kendisini kanıtlamak istiyor ama nereye kanıtlayacaksın ki? Senin oynayacağın maç nasıl anlatayım sana? Kral Kupası maçında oynarsın 90 dakika bence. Öyle yapar çünkü Mourinho. Evet, Fenerbahçe'yi kutladık. Yarın da inşallah Beşiktaş'ı kutlarız. Mehmet Kaya hocam hoş geldin. Aleykümselam. Az önce Instagram'dan konuşmuştuk onunla. Şöyle devam ediyorum. Vinicius Junior ve Arda. Burada Vini idmanda bugün Arda'ya bir şeyler söylüyordu arkadaşlar. Bir şeyler fısıldıyordu ona, bir şeyler söylüyordu köy yılanı gibi. Devam ediyoruz. Spalletti Vini'nin hareketine geleceğim. Tam nerede sekmelerde bilmiyorum. Spalletti açıklama yapıyor Kenan'la ilgili. Kenan Yıldız iyi oynadığında takımda iyi oynar. Bunu neye benzettiniz? Kenan Yıldız iyi oynadığında takımda iyi oynar. Arda Güler iyi oynadığında Arda Güler çevresindeki kötü oyuncuları bile parlatır. Ona çok benzettim bu söylemini. Çünkü Alex Siria'yı bile patlattı adam yani. Ona bile gol attırdı topun üstünden atlayarak. Belki çok gol atamayacak Mbappe'ye çok gol attırdı ki onu böyle formda gösterdi. Penaltıdan çoğu golü. Onun dışında akan oyunda golleri Arda Güler attırdı ona. Onun etrafındaki oyuncular daha iyi hale getirir Kenan iyi oynarsa diyor. O bizim en önemli oyuncumuz olmaya devam ediyor. Ama Kenan ya orada mutlu herhalde. Ne diyeyim abi ben Kenan'a? Hiçbir yere gitmek istemiyor da ne yapayım? Kedire Instagram'da paylaşıyor. Tam bir kolej havası var takımda arkadaşlar. Real Madrid'de böyle bir kolej havası görüyoruz. Ama kimler yok? Bellingham yok. Mbappe yok. Başlar yok yani. Başlar derken yılan başları yok arkadaşlar. Heh, geldik o habere arkadaşlar. Geldik haberimize. Vinicius Junior Instagram'daki tüm gönderilerini kaldırdı. Yalan mı diye baktım. Gittim baktım. Her şeyi silmiş arkadaşlar. Profil fotoğrafına kadar kaldırmış. Sözleşme görüşmelerinin ardından tüm postlarını siliyor ve profil fotoğrafını da siliyor. Neden? Var mı bir açıklamanız arkadaşlar? Tüm profili işte Brezilya Real Madrid olan bir adamın bir anda sözleşme görüşmelerinin ardından arşive almış. Fark etmiyor, profilini silmiş. Arşive aldın nereden biliyor mesela? Hesabını sen mi yönetiyorsun hocam? Arşive almıştır. Tabii öyle de yapmış olabilir. Neden sözleşme görüşmesinin ardından bunu yapıyor? Bu da her yere haber oldu bu arada. 433 sayfasına kadar gitti. Birazdan Fabrizio Romano falan da girer habere. Ben ondan önce girdim herhalde haberi, bilmiyorum. Çenesi eski, foto istemiyor. Aa, olabilir. Bak çok doğru Alfero. Oo, hiç düşünmemiştim ya. Bir şey diyeyim mi? Hiç düşünmemiştim ya. Çünkü oyundaki çenesini bile değiştirmiş FIFA'daki. Betis Arsenal'a 3 attı, evet. İnanılmaz. Kenan'a ihtiyaçları var. Kesin olumsuz sonuçlandı. Yok yok. Görüşmeler olumlu sonuçlandı. Haberlerin hepsini okuduk. Olumlu diyorlar. Bu kime diye bu kim diye silmiştir fotoları. Olabilir. Ya da Instagram şey demiştir. Kardeşim başkalarının fotoğrafını kullanıyorsun. Yeni fotoğraflarını at gibisinden de olabilir. Bilmiyorum artık. Son dakika Vinicius Junior Instagram'dan tüm gönderilerini ve profil resmini kaldırdı. Kardeşim o zaman öne çıkanları da silmen gerekiyor. Öne çıkanlar duruyor mesela, bak şurada gördüm. Vini. Evet, Real Madrid ile sözleşme görüşmelerinin ardından haberi yapan da dünyanın en büyük futbol sayfalarından birisi 433. Ee, Real Madrid ile sözleşme görüşmelerinden sadece saatler sonra Vinicius tüm Instagram akışını sildi. Tesadüf mü yoksa bir şeyler mi geliyor arkadaşlar? Ya dediği gibi Alper hocam harbiden çok iyi yere değindi. Çünkü o eski görüntüsünden oldukça rahatsız olduğu için zaten görünümünü değiştirdi adam arkadaşlar. Adamla çok ırkçılık yapıldığı için bu çenesini falan değiştirdi. Ama ırkçılık onun çenesiyle alakalı değil bence. Yani ırkçılığı tenden dolayı yapıyorlar arkadaşlar. Yakışmış mı bu arada eskisinden? Tabii ki de daha iyi ama biz bu haliyle sevmiştik yani. Böyle şirindi bu adam. Şu an olmuyor. İmza geliyor. Bakalım neler olacak? Yeni bir Vini mi doğuyor? Ömer'in yüzünü değiştirdiler mi oluyor? Bu şeyleri silmek Real Madrid amblemini yırtmak mıdır? Onu da göreceğiz, bakacağız.
Bir toplantı kaldı sadece. O da bu hafta sonuçlanacak. Artık geliyor mu gidiyor mu git. Bizi de bu dertten kurtar. Evet, Chelsea ile Juventus hazırlık maçı yaptı. Hong Kong'da mıydı arkadaşlar? Evet, oradaydı maç. Kenan topu kontrol ediyor sırtı dönük. Topukla arkadaşlar. Ya şunu göstermeyi o kadar çok istiyorum ki. Topukla şu adamın bacak arasından e, topuk pasıyla atıyor arkadaşlar. Bunun bacak arasından bırakıyor. Cegrovia da topu 90'a gönderiyor. İnanılmaz bir gol. Şöyle diyeyim. Robbenvari bir gol atmış. Havadan 90'a döndüre döndüre gitti top arkadaşlar. 63'te oyuna giriyor Kenan. 63'te giriyor. İyi bir süre. Artık döndü diyebilir miyiz? Bakalım neler olacak. Kenan ve o pembe Juventus formasıyla şöyle de dur bunu günün son haberi yapacağım. Evet, Arbeloa'dan yine bir söylem var arkadaşlar, bir açıklama. Gonzalo futbol dünyasının en iyi forvetlerinden birisidir. Real Madrid'de kaç maçta oynattın diye de sorarım ben sana o zaman bunu. Madem öyledir, o zaman bunun cevabını ver. Haydi selametle. Alonso Arda'yı çek al, bu takımdan alamaz abi sanırım. İyi yayınlar Salih, hoş geldin. Matematiğin güler yüz hocam. Irkçılık karakter dizliğinden dolayı yapılıyor. Karakter sizliğinden dolayı diyor. Abi sen ve Kenan sence Kenan hangi takıma yakışır? Vallahi Arsenal'e çok yakışır arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Arsenal'e, Real Madrid'e harbi diyorum. Tam Real Madrid oyuncusu bence. İlk söyleyeceğim takım Real Madrid'dir. Sonra Arsenal derim. Barcelona'ya da yakıştırıyorum ben ya Kenan'ı. Oralarda oynar abi. Paris Saint-Germain'e yakışır mı bilmiyorum ya. Kenan Madrid oyuncusu abi. Tipiyle, görünümüyle, o ikonluğuyla tam bir Real Madrid oyuncusu bence. Mesela bana sorsan Arda da Barcelona oyuncusu aslında. Evet, Arbeloa'dan Gonzalo açıklamasında söyledik. Chelsea hazırlık döneminde hem Tottenham'a hem de Juventus'a yenildi arkadaşlar. Onun da böyle bir kötü başlangıcı oldu Alonso'nun. Evet, yine Real Madrid ilk 11'leri yapılmaya başlandı. Real Madrid 2026-27 sezonu kadrosu: Vini, Mbappe, Diomande, Bellingham, Rodri, Valverde, Cucurella, Rüdiger, Konate, Dumfries ve Courtois ilk 11'i. Arda yok yine. Kolay gelsin süs güvercin, nerelerdesin hocam? Özlüyoruz. Chelsea eski Chelsea değil. Tabii ki de değil abi. Adamlar 10. oldu ligde. Hiçbir Avrupa kupasında yok. Konferans liginde bile değiller herhalde benim bildiğim kadar. Konferans liginde bile yoklar. Vini'nin Reels'lar duruyor. Fotolar gitmiş ama. Efendim Yusuf. Bir Dünya Kupası başımıza neler açtı ah Montella, ah evet aynen öyle. Ya gitmesek daha iyiydi bu arada Dünya Kupası'na. Gitmesek daha iyiymiş yani. Zaten başarısız olduk, o yüzden dolayı diyorum. Hem de oyuncuların da kariyerleri sıkıntıda. Ya aslında tek Arda'nınki sıkıntıda. Hakan falan devam ediyor. Aslında Arda'nın da sıkıntıda değil de sonuçta şu Bellingham'ın orada gösterdiği performansla Arda'nınki aynı olmadı. Çünkü Arda 3 maç oynadı. Bellingham üçüncülük maçına kadar oynadı. İnşallah Vini yarın ben gidiyorum açıklaması gelir. Ya inşallah birisi gitsin arkadaşlar. Bu ikisi zaten olunca ya kupa gelmeyecek sonra. Arda oynamasa da oynasa da kupa gelmeyecek bence şu ikisi oynarsa. İkisi ayrı ayrı çok iyi oyuncular, yan yana değiller bence. İnşallah Vini gidiyor. Totos çok... Evet, Vinicius Junior'un bu arada bu vefasızlığı çok can sıkıcı. Ben Perez'in yerinde olsam kahrolurdum. Bırak kahrolmayı, gönderirdim ya. Her yayını sonradan olsa da layıp izleme her zaman var reisim. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Süs güvercene. Tamam ben gidiyorum. İyi yayınlar, selametle. Haberleri böyle hızlı sununca gidiyor işte herkes. Sunmayacağım. Öyle uzatacaksın, sündüreceksin kalacak herkes burada. Salih, reklam alıyor musun özel? Alıyoruz. Reklam mı vereceksin? Vallahi olur. Reklamsız olmuyor bu işler. Ender'in menajeri kiralık transfer için Avrupa'da yeni bir kulüp arıyor. Fenerbahçe görüşmelerin yapılacağı kulüplerden birisi. Yağız Sabuncuoğlu da zaten haberi bu yüzden girdi büyük ihtimalle. Şaka yaptım. Ben de şaka yaptım hocam, gidebilirsin ya. Kimseyi zorla tutmuyoruz. Ne haberlerden sonra bir saat sohbet mi? 2 gün önceki gibi mi? Ne? Yok değil. Yapmayalım ya, yapmayalım. Çünkü videoya konu kalmıyor. Bir şey kalmıyor gerçekten. Sonra bazıları şey yazıyor. Kardeşim bunları yayında söyledin ama yayınla video aynı şeyde izlemiyor. Bak, yayınların izlenmelerine bakın. Videoların izlenmelerine bakın. Videodaki arkadaşlar bildirimlerden tümünü açmadığı için onlara yayının bildirimi hiç gitmiyor. Bildirimlerden tümünü açmadıkları için hiç gitmiyor yayının bildirimi. Benim yayın yaptığımdan bile haberleri yok bence. Şöyle devam edelim.
Yan Diomande Real Madrid tarihinin en pahalı oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Bundan önceki kimdi? Bellingham'dı. Yani Ronaldo'dan falan da pahalıydı değil mi? Yani Ronaldo'nun dönemine göre Bellingham şu an en pahalı, en çok transfer ücreti ödenen oyuncu. Eklentiler gerçekleşirse Jude Bellingham'ın 133 hatta 134 milyon euroluk toplam paket ücretini geçecek arkadaşlar. Ya bu kadar olmaz. Ronaldo gitti bu takımdan NTV. Ben NTV Spor'da yayınlandığı zamandan beri Real Madrid takipteyim. Böyle, ben NTV değil de Sine 5 miydi arkadaşlar ya? Bu Ronaldo Nazaryalı dönemin maçın olduğu TV hangisi? Sine 5 miydi ya? Sine 5'te Real Madrid maçı hatırlıyorum sanki ya. Ta o dönemden izlerdim ya. Tabii böyle oyuncu görmedim. Endrick o pozisyonda oynasa daha faydalı olur diyor. Abi katıl aç. Abi katıl aç mı? Katıl açık zaten. Ya katıl aç ne demek? Var katıl. Katıl var evet. Var hocam. İlk oturum evet Fulham'la ilk antrenmanla çıkıyor. Gonzalo Garcia ve Palacios'a çıktı. Real Vini'ye süre vermiş. Evet çok hızlı bir süre istiyorlar ama arkadaşlar. Arda topa bile hakimiyet kurmaya gerek duymadan sahanın tamamını tarıyor ve sadece topu akışına bırakıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir video var. Açamıyoruz maalesef. Keşke açabilsek. Keşke öyle yayın haklarımız olsa. Valverde pası salıyor. Arda topa hiç dokunmadan arkadaşlar. Hiç dokunmadan. Topa bak hiç hamle yapmıyor ve bayağı bir topu götürüyor. Topu götürürken sadece yaptığı hareket bu işte bak. Oyun görüşü zaten bu arkadaşlar. Topu zaten orada biliyor ve çevre kontrolü, çevre taraması arkadaşlar çok fazla. Mesela Toni Kroos bir pası almadan 15 kez falan çevre kontrolü yapıyormuş. Ya top ayağına gelecekken çat 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 sürekli adamlar nerede? O çevre kontrolü çok önemli arkadaşlar. Ya futbol oynayan dostlar biliyordur ya da yeni futbola başlayan böyle genç kardeşlerimiz de varsa çok önemli bir şey arkadaşlar. O kafanızı yerden kaldırmanız gerekiyor. Tik olması gerekiyor. Yani o tik olacak sizde kafa kaldırma. Vini gitmemiştir bence. Yeni sayfa açıyorum gibi bir şeydir. İlgi çekmeye çalışıyor. Evet ya öyle bir şey de diye yorumladı. Alper hocam da yorumladı. Abonenin yanında bir bildirim zili var. Onu aç arkadaşlar tümü deyin. Evet tümü seçerseniz hepsinin bildirimi gelir. Vini'de sende olan bir haber var mı kardeşim? Abi öyle bir haber o bende olması için ben Asta markada falan çalışıyor olmam lazım. Kulübe çok yakın kaynaklara yakın oluyor olmam lazım. Ben ne görüyorsam, araştırıyorsam o sayfalarda, o haber sitelerindeki Asta markada, Defense Central'de neredeyse artık X'teki Real Madrid sayfalarında ne buluyorsam aktarıyorum. Benim öyle bir şey yapıyor olmam için İspanya'da yaşayıp böyle bir şeyler yapıyor olmam lazım. Bakalım Arda'yla bir bağ kurarsak oradan haberler alırız biraz. Bir köstebeklik. Hadi bakalım. Trent Alexander-Arnold ve Vini idmanda kapışıyorlar baya. Vini bu arada kötü topçu değil dediğim gibi arkadaşlar. Ama geçtiğimiz sezon çok fazla top ezdi. İdmanda da Arda'yla çok iyi anlaşıyorlar. Salih Kenan paylaşımın altına yazdığın yorumlara yine saçma yorumlar gelmiş ya. Kenan paylaşımının altına yazdığın yorumlara. Hangi paylaşım benim nerede nasıl nerede hangi paylaşımın altına? Hep geliyor kötü yorumlar hep geliyor arkadaşlar. Alıştık artık. Hadi Arda kazan şu düelloyu. Evet. Vini diyorum ya. Trent ve Arda biliyorsunuz takımın ilk duran topçusu olarak yazıldı AS gazetesinde. Trent yeni frikikçi, yeni korner kullanan oyuncusu Real Madrid'in. Arda bunu geri alır mı? 3-5 tane daha taşa vurur bu herif. Sonra Arda yine onu alır arkadaşlar. Bakalım. O frikik duran topları alır. Yani Jose Mourinho geçen seneyi izlememiş. Geçen sezonu izlememiş herhalde. Bayern Münih ya bugün bile YouTube'da denk geldi Bayern Münih maçının özeti. Oturdum izledim abi bu nasıl atabiliyor falan dedim ya. İnanılmaz bir çocuk. Ama daha da bak geçen seneki Arda'nın üstüne 3x Arda görmek lazım. Başlığı görünce yayını başa sardım. Arda yedek başlarsa umarım o arada daha taşa vurur. 3-5 maçı Arda'yı ilk 11'e alırlar. Da vurmaya başlar. Keşke Valverde sağ bek oynasa. Arkadaşlar bizim burada kurtuluş tek o ama sağ beke de Dumfries gibi oyuncu da aldılar. Valverde şuraya sağa geçse Dumfries'i hiç almamış olsalar. Valverde ama sağ bekte oynamayı kabul etmiyor. Arda'yı şurada görsek çok tatlı olurdu. Vallahi olurdu. Öyle olurdu. Evet şu düelloyu söyledik. Ronaldo kulübü Almeyra'nın formasıyla poz veriyor. Ronaldo bu takımda Almeyra kulübünde İspanyol kulübünde %25 hisseye sahip. Bu takımla da Al Nassr bir maç yaptı.
Ronaldo tribündeydi. 2-0 kaybettiler. Kazanan Ronaldo oldu mu diyelim, ne diyelim yani. Real Madrid Espanyol'a karşı 17 gün içinde La Liga'ya geri dönüyor. 17 gün sonra Espanyol maçıyla sezon başlıyor arkadaşlar. Ve bu cumartesi bir hazırlık maçı var. Maçta Real Madrid TV'den yayınlanacakmış. Söyleyelim, bilgiyi de verelim dostlar. Kenan Yıldız antrenmandaydı. İyileşsin. Avrupa Ligi'nde kendini çok gösteremeyecek. Ne yapalım, o da onun seçimi. Yaşta gidiyor. 23 mü oldu o da? 23 mü Kenan'da? 22 mi? Bir sezon heba olacak. Yapacak bir şey yok. Kendi seçimi. Arsenal ayağına kadar gelmişken gitmen gerekiyordu. Eğer Vini kalırsa ve Arsenal hala seni istiyorsa git bence. Bilmiyorum ya. Üf. Kenan bazen çok canımı sıkıyor gerçekten. 21 mi? Çok gençmiş ya. Neyse, takıl bir sene daha, ne yapalım. Doğrulandı. Fulham Thiago Pitarch'ı da istiyormuş. Evet, As gazetesi. Şimdi buna da şey der Arbela. Dünyanın en iyi orta saha oyuncusuydu ama ben oynatamadım. E, Arda baskısı vardı falan filan da der yani bu. Her şey beklenir ondan. Fatih Terim, sabunu ne kadar sıkarsan o kadar çok kayar. Gününde sözü olsun arkadaşlar. Biz de yavaştan gidelim mi, ne diyelim? Çok fazla da sıkmayalım sizleri dostlar. Vini haberleri bu kadardı. Haberler bu kadardı. Salih Kenan paylaşımın altına yazdığın yorumlara gelmişti. Şaka gibi bu insanlar. Hangi paylaşım bilmiyorum. Sine 5'ten sonra maçları yayınlayan telefondu. Ağzına sağlık sen. Yok, gitmeyelim. Gidelim ya. Abi haberlerden çok yorumlara odaklansa daha iyi olur. Kim? Ben mi? Juventus Chelsea. Ha, maç özetinin altına mı? Abi yazarlar. Aa, Mücahit'in doğum günüymüş lan. Oğlum benim niye haberim yok? Evet, Mücahit doğmuş arkadaşlar. 5 Ağustos. Evet, iyi ki doğdun Mücahit. İyi ki doğdun Mücahit. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Yey yey yey. Hadi git uyu. Abi dur, kutlayalım. Mücahit doğmuş da. 19 Ağustos'ta da benim var. Evet, kutlayalım Müco'yu. Ben nasıl bileyim, ben kendi oğlum annemin babamın doğum gününü bilmiyorum, ben ablamınkini. Geçmiş olsun Mücahit. Öyle. Niye doğdun Mücahit? Evet, doğum günü kutlu olsun Müco. Müco Dinho. Müco Dinho diyebilir miyiz ya da Kelebek Mücahit? Denebilir, evet. Vay be. Adam doğmuş arkadaşlar. Kardeşim, onların altıncısı. Abi altısı bugün Azerbaycan'da. Kelebek Müco törpüsüz. Hediyem nerede? Baba, hediye sana, al bakalım. Lokum dağıt arkadaşlara. Buyurun, taze lokumlarım hazır. Lokum da Hocam yayın böyle güzel, haberin olsun. Hem sen o kadar tükenmiyorsun, hem gece geç saatte kalmıyor. Biz de rahat izliyoruz. Yayın böyle güzel. Ya kısa olması mı iyi diyorsun? Teşekkürler Arda. Kaç yaşına girdin Mücahit? Mücahitlerin yaşı sorulmaz. Kaç oldu ya? 28 mi oldu Müco? 29 mu? Yine uzun yayınlar açacağız. Maç dönemleri açacağız. Mesela cumartesi günü uzun olur büyük ihtimalle yayın. Zaten uzun olacak. Bakalım. Evet dostlar, Mücahit'in doğum günü kutluyoruz. Umarım yeni yaşın sana huzur, mutluluk, sağlık, şans getirir kardeşim, ailenle beraber. Güzel bir yaşın olsun. Seyfo hocam da kutlamış. 28 mi? Genç değilim. 30 mu oldun? Kaç oldun? Seyfo hocam teşekkürler. 2 euro diyor. Murat abi senden gelsin o zaman. Sen buraya patlattın bir 50 euroyu. 50 euro ne kadar ediyor bilmiyorum ki. Murat abi o kadar, valla Almanya'da yaşıyorsun, ayıp ediyorsun ha. Evet, yine kutlayalım. Seyfi hocam kesene bereket. Şaka yapıyoruz tabii ki de. Evet, Hilal Hanım da kutladı. Teşekkürler Hilal Hanım. Mücahit 38 yoktur ya. Eyvallah kral, teşekkürler. Murat abi gruptan ayrıldı değil mi? Of, koparttı beni ya. 32'ye girdik. Ben 34'e giriyorum 19 Ağustos'ta ya. Abim Mücahit, büyüyor musun sen? Öldük ya.
Bereket Seyfo dayı. Seyfo hocam teşekkürler. Eyvallah. Abi benim de doğum günüm. İsmim bugün diyor. İsmim Uğur. Senin de doğum günün kutlu olsun. Uğur hocam. Uğur hocam doğum günün kutlu olsun. WhatsApp kanalından geldim. Hoş geldiniz. Biz de gidiyoruz şimdi. WhatsApp kanalımız var. Oraya katılmayı unutmayın arkadaşlar. Linkini son videonun altına koymuştum. Son videonun altına gidin bakın orada linki var. Buraya hiç atmayacağım. Biraz da siz çaba gösterin canım ya. Evet o zaman dostlar gidelim. Teşekkürler bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için. Yarın yeni bir videomuz olur. Yarın yayın olmaz sanırım. Bakalım. Çünkü yarın sahne var, çalışıyorum akşam. Bakarız. Cuma günü yine yayın olur büyük ihtimalle. Cumartesi de maç var zaten. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İyi geceler arkadaşlar. Allah'a emanet. Yattığınız yer rahat olsun. Allah rahatlık versin. Bay bay. İyi geceler Alper hocam. İyi geceler. Aa dur lan neyle bitiriyorduk? Unuttum. Lan hadi lan. Neredesin lan? Heh. Arda Güler! Mais non! Il est pas sérieux!